Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere benim ismim Çağla. Kanalımda genelde yabancı dillerle ilgili ya da bazen de Türkçe ile ilgili videolar yapıyorum. Bugünkü videomda da sizlere bizlerin yaptığı İngilizce yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Yani İngilizce konuşurken ya da yazarken yaptığımız bazı yanlışlar olabiliyor. Bunlar neler? Neleri yanlış yapıyoruz ve aslında farkında değiliz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama bildiğiniz üzere her yabancı dil öğrenen insan hata yapar ve bu yanlışların hepsini sadece Türkler yapmıyor. Yabancıların da yaptığını görüyoruz. O yüzden yani bu konuda hepsini sadece biz yapıyoruz diyemem. Ama bazıları bize özgü. Çünkü direkt Türkçeyi İngilizceye tercüme ettiğimizde ortaya çıkan bazı yanlışlar da var. O yüzden bugün bunu yapmak istedim. Çünkü bu videomu izledikten sonra belki fark etmediğiniz hatalarınızı fark edip bunları düzeltirsiniz diye düşündüm. Ben bunları birçok hatayı daha önceden yapıyordum. Ama daha sonra düzeltmeye çalışarak, her seferine dikkat ederek zaman içinde düzelttim. Sizler de belki aynı şekilde düzeltirsiniz diye düşündüm. O yüzden de böyle bir video yapmaya karar verdim. O zaman hemen videomuza geçelim. İlk bahsetmek istediğim bizlerin şimdiki zamanı sık kullanmamız. Yani aslında biliyorsunuz Türkçe'de genelde biz şimdiki zamanı kullanarak konuşuyoruz. Genel olarak yaptığımız bir şeyden bahsetsek bile şimdiki zamanı kullanarak konuşabiliyoruz. Ama İngilizce'de bu biraz daha tam tersi bir durum diyebilirim. Onlar da daha çok geniş zamanı kullanıyorlar. Yani şu an yaptığım bir şeyden bahsederken evet şimdiki zamanı kullanabilirim. Ama genel olarak genelde geniş zamanı kullanıyorlar. Çok genel kelimesini kullandım ama evet geniş zamanı daha çok kullanıyorlar. Bu yüzden bizlerin de daha çok, daha sık geniş zaman kullanması gerek. Yani sürekli şimdiki zaman kullandığımızda biraz tuhaf görünüyor. O yüzden genel olarak geniş zamanı kullanmamızı tercih etmemiz gerek. Bir diğer yaptığımız hata da, bu hatayı ben ama başka yabancılarda da görebiliyorum. Konuşmak anlamında İngilizce'de speak var, bir de talk var. Şimdi speak dediğimizde birisiyle konuştuğumuzda speak with diyebiliriz. Ama talk dediğimiz zaman bu zaman with diyemiyoruz. O zaman to kullanmamız gerekiyor. Yani talk to birisi. Yani eğer dersem ki ben seninle konuşuyorum. Şimdi now I'm talking to you. Ama now I'm talking with you diyemem. Bu yanlış olur. O yüzden talk'la birlikte to'yu kullanmamız gerekiyor. Eğer speak kullanacaksanız with kullanabilirsiniz. Bir diğer yaptığımız yanlış da can, might ve may'in kullanımı. Şimdi bunların üçü Türkçe'de bilmek anlamına geliyor. Bu yüzden bizim için arada bir fark yok gibi. Ve bu yüzden biraz daha kullanması zor oluyor. Benim için de zor oluyor açıkçası. Çünkü bunun için ekstra olarak düşünmem gerekiyor. Çünkü aradaki fark anlam farkı. Bu yüzden de Türkçe'de bizim için hepsi bilmek olurken İngilizce'de farklı olduğu durumlarda farklı kelimeyi kullanmamız gerekiyor. Aradaki fark şu. Can daha çok yetenek, beceri anlamında. Yani bir şey yapabiliyorum. Buna karşı yeteneğim, becerim var. Ama may, might daha çok böyle olasılık, ihtimal gibi bir şeyin olma olasılığı var. Bundan bahsederken hani bu konuda, bu anlamda bilmek kullanırsak eğer may ya da might kullanmamız gerekiyor. Genelde gördüğüm kadarıyla da might'ı daha çok kullanıyorlar. Bunu örnek olarak şöyle diyebiliriz. Mesela I can speak Spanish. Ben İspanyolca konuşabilirim. Bu benim becerim, yeteneğim. Bunu yapabiliyorum. Bu yüzden can kullanıyoruz burada. Ama devamında şöyle bir şey diyebilirim. But I am a beginner. Ben yani başlangıç seviyesindeyim. So it might be a bit difficult ya da it might be difficult da diyebiliriz. Burada ne demiş oluyoruz? Bu biraz zor olabilir. Yani bu yüzden ben başlangıç seviyesindeyim. Bu yüzden bu biraz zor olabilir ya da o biraz zor olabilir. Buradaki might dedik çünkü buradaki bir olasılık, ihtimal yani yetenekle ya da beceriyle ilgili bir durum değil. Zor olabilir biraz gibi
söylediğimiz için burada might kullanmamız gerekiyor. Bu tarz durumlarda genelde might, diğer durumlarda can kullanmamız gerek. Bu arada ek olarak da şunu söyleyeyim. Bu hatayı ben de çok yapıyorum. Hala da yapıyorum. Hatta zaten aradaki farkı yeni öğrendim diyebilirim. Can ve might arasındaki farkı. Ben genelde hep can kullanıyordum. Ki bence çoğu Türk de bunu yapıyor olabilir. Genelde can kullanıyoruz. Ama might'ı da bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden kullanırken daha çok dikkat ederseniz zamanla bunu düzeltirsiniz diye düşünüyorum. Ben de hala düzeltmeye çalışıyorum. Bu tarz cümleler kuracağım zaman 1-2 saniye daha düşünüyorum. Hangisini kullanmam gerek diye bir düşünüyorum içimden. Ondan sonra cümleyi kurarak konuşuyorum. Bunu size de yapmanızı tavsiye ederim. Bir başka yaptığımız yanlış da açmak ve kapamak fiiliyle ilgili. Çünkü Türkçe'de açmak ve kapamak her şey için kullanabiliyoruz. Yani kapı, cam ya da elektronik eşyalar, işte telefon, televizyon gibi her şey için açma kapamayı kullanıyoruz. Aç, kapa. Ama İngilizce'de bu böyle değil. İngilizce'de elektronik eşyalar için turn on açmak, turn off kapamak. Ama mesela kapı, cam gibi şeyleri kapayıp açmaktan bahsettiğimizde açmak open, kapamak close. Yani eğer mesela ışığı aç dediğimizde open the light değil, turn on the light dememiz gerekiyor. Bu yanlışı ben önceden çok yapıyordum ama uzun zamandır yapmıyorum. Çünkü yanlış olduğunu fark ettim ve kendime zaman içinde düzelttim. Bu yüzden bu yanlışı siz de yapmayın. Elektronik şeyler için turn on ya da turn off. Diğer şeyler için işte kapı, cam vesaire. Onlar için de open ya da close diyebilirsiniz. Bir diğer zorluk yaşadığımız şey de help yani yardım etmek fiili. Şimdi yardım etmek fiilinde bir şey hakkında yardım edeceğimiz zaman bunu nasıl söylemeliyiz? Türkçe'de mesela işte sana, bana diyoruz. İngilizce'de bunu direkt to you değil ya da to me değil. Mesela help you, help me gibi söylüyoruz. Burada to kesinlikle kullanmıyoruz. Ve bir şey hakkında yardım etmekten bahsediyorsak, mesela bu bir isimse, örneğin can you help me with houseworks? Bana ev işlerinde yardım edebilir misin? Şimdi burada houseworks yani bir isim oluyor, ev işleri. Bununla birlikte with diyebiliriz. Can you help me with houseworks? Ama eğer bir fiil kullanmak istersek o zaman to kullanmamız gerekiyor. Yani şöyle diyebiliriz. Can you help me to practice English? Yani bana İngilizce pratik yapmak için yardım edebilir misin? Burada fiil kullandığımız için to kullanmamız gerekiyor. To do değil, to practice. Evet, to practice English dememiz gerekiyor. Bir diğer yaşadığımız sıkıntı da şu. Bununla ilgili ben çok sıkıntı yaşadım ve hala da yaşıyordum. Belki bu yıla kadar yaşıyordum. Ama son bir yıldır, belki de son birkaç aydır artık düzelttim diyebilirim. Bu belli bir zaman aralığı verdiğimizde, mesela diyelim ki ben 3 yıldır bu şirket için çalışıyorum. Şimdi Türkçe'de nasıl diyoruz? Çalışıyorum. Yani şimdiki zaman kullanıyoruz. 3 yıldır çalışıyorum. Yani geçmişte başladım, hala devam ediyorum ve şu an hala çalışıyorum. Türkçe'de bunu şimdiki zamanla söylüyoruz. Bu yüzden ben bunu çeviri yaparken, tercüme ederken nasıl diyordum? I am working for this company for 3 years. Yanlış. Bu şekilde söyleyemeyiz. Neden? Çünkü İngilizce'de bu şekilde olmuyor. Bu for ve zaman kavramı. Yani belli bir zaman aralığından bahsettiğimizde işte for 3 years ya da for 5 days, for a few weeks falan gibi şeyler söylediğimizde, bir zaman aralığı belirttiğimizde perfect tense kullanmamız gerekiyor. Yani bunun doğrusunu nasıl söyleriz? I have been working for this company for 3 years. Şimdi bu şekilde söylediğimizde doğru oluyor. Yani I have been, sonra fiil ve ing getiriyoruz. Working yani hala çalışıyorum. Hala burası için çalışıyorum 3 yıldır
Bir diğer yaptığımız en çok yanlıştan birisi de cümlede 2 kez negatif kullanma. Bu şu şekilde oluyor. Örneğin Türkçe'de şunu dersek, ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey negatif anlamda, bilmiyorum da negatif anlamda. Yani Türkçe'de 2 kere negatif kullanmış oluyoruz. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama İngilizce'de bunu, yani eğer hiçbir şeyi nothing diye tercüme edersek bunu 2 kere negatif yapamayız. Yaparsak yanlış olur. Örneğin I don't know nothing diyemeyiz. I don't know anything diyebiliriz. Buradaki anything yani şey anlamına geliyor. Hiçbir şey anlamında ama cümledeki yani gramer açısından olumlu bir anlamı var. Yani bunu negatif olarak not ile, not eki ile kullanabiliriz. Yani olumsuzla kullanabiliriz ama eğer nothing kullanırsanız bunu olumsuzla kullanamayız. Yani eğer I know nothing dersek ben hiçbir şey bilmiyorum demek. Aslında cümle olumlu gibi gözüküyor ama olumsuz. Yani nothing başlı başına bir olumsuz anlam katıyor. Ama eğer ben illa negatif kullanacağım, I don't know demek istiyorum dersek o zaman anything kullanmamız gerekiyor. Ve bu kural şey için de geçerli. Nobody ve nowhere ile de geçerli. Yani onlarda da yine negatif kullanamazsınız aynı cümlede. Olumlu kullanacaksınız. Nothing, nowhere ya da nobody kullanacaksınız. Bu zaten başlı başına olumsuz bir anlama gelecek. Eğer olumsuz kullanmak istiyorsanız yani I don't deyip fiili demek istiyorsanız o zaman da anything ya da anybody ya da anywhere kullanabilirsiniz. Bu arada gördüğünüz üzere any hiç anlamına geliyor. Yani bir soru sorduğumuzda örneğin çantanda hiç kitap var mı diye sormak istersem bunu nasıl sorabilirim? Do you have book in your bag? Ama ne? Do you have no book ya da no books? Olmaz. Any kullanmamız gerekiyor burada. Do you have any books in your bag? Yani burada any ile birlikte books diyoruz. Yani çoğul eki kullanmamız gerekiyor. Any ile birlikte söylediğimiz isim her zaman çoğul olmalı. Ama bazı isimler kendiliğinden çoğul zaten. Mesela children ya da people. Yani children çocuklar demek. People insanlar demek. Bunlara s takısı getiremeyiz. Yani bunlarda bazen yapıldığını görüyorum. Mesela people's, children's ya da hairs görüyorum. Hair'da da aynı şekilde olmuyor. Yani saç tek bir tel saç olduğunda da yine hair, bütün saçımız olduğunda da hair. Yani bunda çoğul yok. O yüzden bu çoğul takılarını çoğul olan yani anlamı çoğul olan isimlerle kullanmamamız gerekiyor. Eğer peoples dersek insanlarlar gibi bir şey oluyor. O yüzden bunları da kullanmamaya dikkat edelim. Bir başka yaptığımız yanlış da aslında bunu sadece Türklerde değil ben yabancılarda da görüyorum. Bu I am boring en meşhur örneğimiz I am boring örneği. Bu ing ve ed sonundaki hangisi hangi durumda kullanılıyor karmaşası var. Şöyle mesela I am boring dersem ben sıkıcıyım anlamına gelir. Ama eğer I am bored dersem sonunda ed ile dersem o zaman ben sıkılıyorum, ben sıkıldım anlamına gelir. Yani kendimizle ilgili bir şey söylediğimizde yani bir hissiyat, bir hisle ilgili işte ben yorgunum ya da ben sıkılıyorum. Bu tarz duygu durumlarından bahsederken sonuna ed takısı getiriyoruz. I am bored, I am tired, I am exhausted gibi. Ama eğer bir durum var, o şeyin kendisi eğer sıkıcıysa ya da yorucuysa o zaman ing getiriyoruz. Yani tiring, boring gibi. Bunu mesela nasıl yapabiliriz? Şöyle bir örnek vereyim. I am bored because this movie is boring. Şimdi burada I am bored yani ben sıkıldım. Because çünkü this movie is boring. Yani bu film sıkıcı.
Ama ben sıkıcı değilim. Ben sıkılan kişiyim. O yüzden burada I am bored yani ed sonuna getirmemiz gerekiyor. Ben için. Sıkılan kişi için ed sonuna getirmemiz gerekiyor. Film sıkıcı olduğu için g sonuna getirmeliyiz. Mesela bir diğer örnekte I am tired because I cleaned home and it is tiring. Yani ben yoruldum, yorgunum. Because, çünkü I cleaned home, evi temizledim. And ve it is tiring. Yani bu yorucu. Yani yorucu olan şeyden bahsettiğimizde ing getirdik. Ben yoruldum, yorgunum dediğimiz için de ed getirdik. I am tired dedik. Bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Bir başka karıştırdığımız kelimeler de, yani 2 tane kelime var. Fun ve funny. Bu 2 kelimeyi genelde çok karıştırıyoruz. Hangisi ne anlama geliyor? Hangi durumda hangisini kullanmalıyız? Şimdi ikisi arasında şöyle bir fark var. Bununla ilgili hatayı ben de çok yapıyordum. Artık daha az yapıyorum diye düşünüyorum. Belki de hiç yapmıyorum. Çünkü artık dikkat ediyorum. Fun daha çok eğlenceli anlamında Türkçe'de. Funny komik. Funny eğlenceli değil. Komik anlamına geliyor. Yani gülüyorum funny'de. Kahkaha atıyorum falan. O yüzden bu durumda funny diyoruz. Fun da daha eğlenceli, yani beni eğlendiren anlamında. Hani illa böyle kahkahalar içinde değil. Eğleniyorum, keyif alıyorum. Bu durumda fun kullanabiliriz. Mesela it was fun to talk to you. Seninle konuşmak eğlenceliydi. Ama funny diyemeyiz. Komikti dersek biraz garip olur yani. Bu durumda mesela fun dememiz gerekiyor. Yani eğlenceliydi, eğlendik, keyif aldık konuşurken gibi bir anlama geliyor. Son olarak değinmek istediğim şey de me too ve me neither ya da me neither durumu. Şöyle ki, öncelikle şunu söyleyeyim. Neither ya da neither ikisi de telaffuz olarak doğruymuş. Bunu bir videoda izledim ve öğrendim. Çünkü ben hep neither diyordum ve bunu dinlediğimde, sözlükte dinlediğimde hepsi neither dedi. Ve ben şaşırdım, dedim herhalde ben yanlış biliyorum. Sonra bir videoda izledim. Neither olarak da telaffuz ediliyormuş. Ama sanırım genelde neither olarak telaffuz ediliyor. Bu yüzden ben de kendi telaffuzumu neither olarak düzeltmeye çalışıyorum. Ama yine neither dedim. İşte ağız alışkanlığı maalesef. Buradaki durum da şu. Örneğin birisi size dedi ki I like drinking coffee. Ben kahve içmeyi severim. Ben de demek istediğimde me too diyebilirim. Ama eğer birisi derse ki I don't like drinking coffee. Ben kahve içmeyi sevmem. O zaman yine me too diyemeyiz. Bu sefer negatif çünkü. Katılmıyorum ama negatif. İngilizce'de bunu farklı bir şekilde söylüyorlar. O zaman me neither dememiz gerekiyor. Ben de sevmem. Ben de sevmiyorum anlamında. Ama bunu bazen hani me too diye olumsuz da olsa me too diye kullananları görüyorum ki önceden ben de bu şekilde kullanıyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden buna dikkat edelim. Me neither negatif bir katılma olduğunda, birisine katıldığımızda neither kullanmamız gerekiyor. Me neither. Olumluysa me too dememiz gerekiyor. Mesela eğer birisi derse ki I don't drink coffee so much because I don't like it. O zaman ben de mesela demek istersem eğer ben de sevmem. Nasıl diyebiliriz bunu? De anlamında İngilizce'de as well, to ya da also kullanabiliriz. Ama burada negatif anlamda olduğu için bunların üçünü de kullanamayız. Bu durumda da either kullanmamız lazım. Neden neither değil? Çünkü cümlede negatif zaten kullanacağız. Yani diyeceğiz ki I don't like it either. Yani ben de onu sevmem, sevmiyorum anlamında. Burada zaten don't negatif olduğu için bir daha neither kullanamayız 2 kere. Yine negatif yapamayız. Bu yüzden either dememiz gerekiyor. Evet, bugünkü videom burada sona erdi. Biraz uzun bir video oldu açıkçası. Beklediğimden daha uzun bir video oldu ama umarım sizlere faydalı olmuştur. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.